Çernobil patlaması insanlık tarihinin felaketlerinden biri. Hiroşima adası dışarıdan bakıldığında savaş gemisine benziyor. İnsan zihni boşluklardan korkar. Bir şehir sessizleştiğinde geriye ne kalır? Gece vakti olduğunu hayal edin. Ayakta zor duran eski bir sokakta yürüyorsunuz. Etrafınızda dev apartmanlar var. Camların bazıları kırılmış, bazıları ise hala sapasağlam. Rüzgar paslanmış bir tabelayı sallıyor. Bir çocuk parkının önünden geçtiğinizi düşünün. Salıncak sallanıyor ama etrafta tek bir çocuk bile yok. Ne araba sesi var, ne konuşma, ne ışık. Sadece sessizlik. Öyle bir sessizlik ki insanın içine işliyor. Ve sonra fark ediyorsunuz. Burası bir zamanlar yaşayan bir şehirdi. İnsanlar burada işe gidiyordu. Çocuklar burada oynuyordu. Birileri burada ilk kez aşık oldu, birileri burada son nefesini verdi. Ama şimdi hiç kimse yok. Dünyanın dört bir yanında böyle yerler bulunuyor. Terk edilmiş şehirler, hayalet kasabalar, zamanın durduğu sokaklar. Ve bir yerler sadece ürkütücü olduğu için ilginç değil. Asıl korkunç olan şey şu. Bizim de yaşadığımız yerlerin böyle yerlere dönüşme ihtimali. Bir şehir aslında beton yığınından ibaret değildir. Bir şehir insan demektir. İnsanlığın umutlarıyla büyür. Önce birkaç ev yapılır, sonra yollar döşenir ve dükkanlar açılmaya başlar. Bir fırıncı sabah erkenden ekmek çıkarmaya başlar, bir çocuk okula gider. Bir baba işten yorgun eve döner, bir anne market poşetleriyle eve gelir. Ve böylece şehir yaşamaya başlar. Bazı şehirler altın sayesinde büyür, bazıları ticaret yüzünden. Bazılarında liman olduğu için, bazıları ise sanayi merkezine dönüştüğü için. Ama şehirlerin büyümesi kadar çöküşleri de vardır. Çünkü insanlık tarihi bize bunu gösterdi. Hiçbir şehir sonsuza kadar yaşamaz. Roma yükseldi, sonra çöktü. Pompei yok oldu. Savaşlar şehirleri sildi. Depremler medeniyetleri yuttu. Ve bazen bir şehir tek bir gecede sessizleşti. Bir şehir öldüğünde bunu hemen anlamazsınız. Önce küçük şeyler değişir. Bir dükkan kapanır, sonra diğerleri. Bir insan taşınmaya başlar, sonra mahalle boşalır. Eskiden çocuk sesleri gelen sokaklarda artık sessizlik olur. Otobüs duraklarında bekleyen insan sayısı azalır, apartmanlardaki ışıklar tek tek söner. Ve bir gün şehir tamamen boş kalır. Ve o andan sonra doğa geri dönmeye başlar. Asfalt çatlar, otlar büyür, yosunlar apartmanları sarar. İnsanların yıllarca inşa ettiği şeyler zaman tarafından yavaşça silinir. Terk edilmiş şehirde insana garip gelir. Çünkü orada sadece boş apartmanlar yoktur. Orada yarım kalmış hayatlar vardır. Çernobil patlaması insanlık tarihinin felaketlerinden biri. 1986 yılının Nisan ayında insanlar normal hayatlarını yaşıyordu. Kimse birkaç saat sonra tarihin değişeceğini bilmiyordu. Sonra bir patlama oldu, bir nükleer reaktör parçalandı ve havaya görünmez bir ölüm yayıldı. Radyasyon. Yakındaki Pripyat şehrindeki insanlar başlangıçta hiçbir şey anlamadı. Çocuklar oyun oynuyordu, insanlar markete gidiyordu. İlk başta her şey normal gibi görünüyordu. Ama aslında ölüm çoktan havaya karışmıştı. Yetkililer şehri boşaltma kararı aldı. İnsanlara birkaç gün sonra dönecekleri söylendi. Bu yüzden insanlar çoğu eşyasını evinde bıraktı. Oyuncaklar, fotoğraf albümleri, kıyafetler, yemek masaları, her şey olduğu gibi kaldı. Ama insanlar bir daha geri dönmedi. Bugün Pripyat'a gittiğinizde zaman durmuş gibi hissediliyor. Paslanmış dönme dolap, boş okul koridorları, çürümüş apartmanlar. Sanki bütün şehir bir anda donmuş gibiydi. Ama en ürkütücü kısmı şu.
Bazı binalarda hala insanların günlük yaşantısından izleri rastlanılıyor. Bir sınıfta açık kalmış defter, bir odada oyuncak bebek, duvara asılmış aile fotoğrafları. Bunlar insana tek bir şey düşündürüyor. Burada gerçekten insanlar yaşıyordu. Tarihin en korkunç anlarından biri olabilir. İnsanlar sıradan hayatlarını sürdürüyordu. Sonra gökyüzü kararmaya başladı ve birkaç saat içinde bir yanardağ bütün şehri yok etti. Küller gökten yağdı. İnsanlar kaçmaya çalıştı ama zaman yetmedi. Pompei şehri küller altında kaldı. Yüzyıllar boyunca kimse orada ne olduğunu tam bilemedi. Ta ki şehir yeniden keşfedilene kadar. Ortaya çıkan görüntüler korkutucuydu. Çünkü insanlar sanki zaman durmuş gibi korunmuştu. Bazıları kaçmaya çalışırken, bazıları çocuklarını korurken, bazıları ise son kez dua ederken. Şehir son anıyla birlikte tarihe gömülmüştü. Hashima Adası dışarıdan bakıldığında savaş gemisine benziyor. O yüzden bu adaya insanlar Battleship Island diyor. Bir zamanlar burada binlerce insan yaşıyordu. Sebep ise basitti. Kömür. Ada tamamen maden işçileriyle doluydu. Apartmanlar yapıldı, okullar inşa edildi, sinemalar kuruldu. Küçücük bir kaya parçası yoğun bir şehre dönüştü. Ama teknoloji değişti. Kömür önemini kaybetti ve ada bir anda terk edildi. Bugün oraya baktığınızda dev beton binalar görüyorsunuz. Ama orada tek bir insan bile yok. Dalgalar kıyıya vuruyor, rüzgar boş pencerelerden geçiyor. Ve ada sanki geçmişten kalan bir hayalet gibi görünüyor. İnsan zihni boşluklardan korkar. Çünkü bir yerde insan olması gerekirken insan yoksa bir şey yanlış hissettirir. Bu yüzden terk edilmiş şehirler, hastaneler, okullar insanı rahatsız eder. Okul düşünün, tahtada yarım kalmış yazılar var. Sıralar hala duruyor. Ama bir öğrenci bile yok. İnsan beyni bunu kabul etmekte zorlanır. Çünkü terk edilmiş yerler bize bunu hatırlatır. Hayat bir anda değişebilir. Bugün kalabalık olan bir yer yarın bomboş olabilir. Ve belki de insanlar bu yüzden buralara bakmayı bırakamıyor. Çünkü oralarda kendi sonumuzu görüyoruz. İnsanlar kendini güçlü sanıyor. Köprüler yapıyoruz, gökdelenler inşa ediyoruz, şehirleri ışıklarla kaplıyoruz. Ama insanlar gittikten sonra doğa geri dönüyor. Çok hızlı bir şekilde geri dönüyor. Ağaçlar yolları parçalamaya başlıyor. Sarmaşıklar binaları sarmaya başlıyor. Hayvanlar sokaklara yerleşiyor. Bazı terk edilmiş şehirlerde ayılar, geyikler, kurtlar yaşamaya başladı bile. Sanki dünya şunu söylüyor. İnsanlar olmadan da devam edebilir. Bu düşünce hem büyüleyici hem de korkutucu. Belki de en korkutucu soru şu. Gelecekte hangi şehirler terk edilecek? İklim değişikliği yüzünden bazı şehirler sel altında kalabilir. Bazı şehirler aşırı ısınabilir. Kuraklık bazı insanları göçü zorlayabilir. Uzmanlar gelecekte büyük şehirlerin yaşanılamaz hale geleceğini söylüyor. Düşünsenize, bugün milyonlarca insanın yaşadığı şehir 100 yıl sonra tamamen boş olabilir. Ve gelecekte birileri paslanmış binalara bakıp şunu söyleyebilir. Burada bir medeniyet vardı. İnsanlık için bundan daha ürkütücü çok az şey vardır. Terk edilmiş şehirler aslında geçmişin mezar taşlarıdır. Onlar bize şunu anlatır. İnsanlık kalıcı değil. En büyük şehirler terk edilebilir. En parlak ışıklar sönebilir. En kalabalık sokaklar boşalabilir. Ve belki de bu yüzden bu yerler bizi bu kadar etkiliyor. Çünkü oralarda sadece boş binalar yok. Oralarda durmuş zamanlar. Yarım kalmış hayatlar var, unutulmuş insanlar var. Ve her terk edilmiş şehir sessizce aynı cümleyi fısıldıyor. Bir zamanlar burada hayat vardı.